Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elimde kökleri kuruyan bir orkideyi göstermek istiyorum. Eğer sizin de evinizde orkideleriniz yeni aldıysanız ya da uzun süre sonra kökleri bu şekilde kuruduysa bu tarz orkidelere nasıl bir bakım yapmak gerekiyor ve yeniden nasıl canlandırmak gerekiyor? Sizlere tüm detaylarıyla göstereceğim. Şöyle yakından gösterince bakın gördüğünüz üzere orkidenin kökleri iyice zayıflamış. Yani yavaş yavaş kök içleri boşalmaya başlamış. Böyle bir orkideye yapmanız gereken önce çürük kökleri varsa bunları tespit edip tek tek çürüyen kökleri kesmek. Kökleri keserken dikkat etmeniz gereken tek şey içi boşalan ve sünger gibi olan kökleri kesmek ya da ucu çürüyen kökleri kesmek. Kesinlikle sağlam kökleri kesmeyin. Sararan kökleri de kesmeyin. Bakın bu şekilde gördüğünüz üzere içinde artık herhangi bir canlılık yok. Evet, önce orkidemin çürüyen ve içi boşalan köklerini bakın bu şekilde kestim. Daha sonra bu orkidemizin yeniden canlanabilmesi için bir dezenfekte işlemine tabi tutulması gerekiyor. Eğer orkidelerinizi saksısından çıkarıyorsanız direkt yeni bir saksıya ekmeyin. Önce orkidenizin hastalığını tespit edin. Bu bir mantar hastalığı ya da bir böcek ya da ileri derecede kök çürümesi olabilir. Bu tarz hastalıklardan korumak için orkidelerimizi mutlaka dezenfekte etmemiz gerekiyor öncesinde. Yoksa bu halde yeni bir saksıya ekerseniz yine tekrar aynı problemler devam eder ve orkidenizin gelişimi olmaz. Şimdi bu orkidem için nasıl bir dezenfekte yapacağımı göstereceğim. İlk olarak bir vazonun içerisine bakın arıtma suyunu koydum ve şimdi bugün dezenfekte işlemi için ben özellikle oksijen suyu kullanacağım. Oksijen suyu orkidelerde kullanabileceğiniz tamamıyla kimyasal içermeyen çok faydalı bir dezenfekte ilacı. Sadece bakın bir kapak, yani sizler için bir yemek kaşığı kadar diyebilirim ve gördüğünüz üzere 2 litre suyun içerisine koydum. Orkidemin köklerini içerisine daldırıyorum. Bu şekilde orkidemin bu su içerisinde 2 saat bekleteceğim. Buradaki birinci amacım orkidenin köklerini dezenfekte etmek. İkinci amaç ise kuruyan ve sertleşen orkide köklerinin yeniden yumuşamasını sağlamak. Bakın görüyorsunuz suyun içerisine giren orkide yavaş yavaş renk değiştirmeye başlıyor ve griden yeşile doğru dönüyor. Fakat kökler çok sağlıksız olduğu için hemen diğer köklerdeki gibi sonuç vermiyor. Bu şekilde bakın bu suyun içerisinde orkidenizi 2 saat boyunca bekletin. Ve daha sonra bu orkidem için 2 saat sonrasında yapacağımız işlemi de sizlerle tekrardan paylaşacağım. Evet, uzun süre oksijenli suda bekleyen orkidenin son halini bakın yakından göstereceğim. Suyun renginde bir değişme oldu görüyorsunuz. Çünkü orkidenin köklerinin üzerindeki bakteriler, mikroplar yavaş yavaş suya geçti ve bu da suyu üzerindeki içerisindeki renklerden anlaşılıyor. Hemen orkidemi bu suyun içerisinden çıkarıyorum. Ve bu orkidemi şimdi nasıl bir su kültürü uygulayacağımı sizlere anlatacağım. Bu suyu dökmemiz gerekiyor. Bakın kökleri biraz daha canlandı. Biraz daha yeşilliği yerine geldi. Şimdi bu suyu döküp yeniden orkidemize uygulayacağımız su kültürü için yeni bir su doldurdum. Orkideyi canlandırmak için yapmanız gereken bir vazoya 1/3 kadar su koymak ve üzerine orkidemizi oturtuyoruz. Bu işlem orkidemizi canlandırmak için diğer bir adıyla su kültürü yapıyoruz. Su kültürü yaparken dikkat etmeniz gereken birinci püf nokta sadece orkidenin kök uçları suyun içerisine değiyor. Kesinlikle vazoyu başa kadar su doldurmayın. Bakın benim yaptığım gibi sadece orkidenin kök uçlarının suya değmesi gerekiyor 10 santim kadar. Ve gördüğünüz üzere bakın yaprakları şu anda bu şekilde. Yeniden hem yapraklarının canlanması için hem de köklerinin canlanması için bu su kültürüne devam edeceğiz. Sizlerle orkidemin su kültüründeki gelişmelerini zaman içerisinde tekrardan paylaşacağım.
Orkidem zaman içerisinde yeni bir çiçek dalı çıkardım. Gördüğünüz üzere. Ve şu anda tomurcuklu. Biraz da kökleri canlanmaya başladı. Orkidelerinizin bu gelişim zamanında dikkat etmeniz gereken ikinci püf nokta, orkidenizin suyunu sık sık değiştirmemek. Orkidenizin suyunu 10 günde bir değiştirebilirsiniz. Suyun rengi giderek yeşillendikçe ve artık kirlenmeye başladığı zaman değiştirebilirsiniz. Eğer 2-3 günde bir su kültüründeki orkidenin suyunu değiştirirseniz sürekli su ısısı değişeceği için bu ister istemez orkidenin gelişiminin yavaşlamasına sebep olur. Bu yüzden ikinci püf nokta, orkidenin su kültüründeki suyunun en erken 10 günde bir değiştirmeniz. Vazodaki su azaldıkça ve bu şekilde suyun rengi yeşile döndükçe, yani yosunlaştıkça suyu değiştirme zamanı gelmiş demektir. Orkide zaman içerisinde bakın tomurcukları yavaş yavaş çiçeğe döndü. Artık çiçek açmaya başladı. Şu anda çiçek dal olduğu için daha çok çiçek dalına gücünü veriyor. Ve orkidemizi sabitlemek için ben 2 tane bu şekilde çubuk kullanıyorum. Çünkü çiçek dalı da çıktığı için artık vazoda durması biraz daha zor oluyor. Sizler de sabit durması için bu şekilde çubuklarla orkidenizi destekleyebilirsiniz. Yaprakları şu anda daha canlı. Zaman içerisinde giderek köklerinin halini de sizlerle şimdi paylaşıyorum. Bakın gördüğünüz üzere orkidemin köklerinin canlanması aylar sürdü. Su kültüründeki bir orkidenin sonuç vermesi bu şekilde en az 2-3 ayı bulur. Yazın su kültüründeki orkideler genelde daha hızlı sonuç verir. Kışın ise su kültüründeki orkideler daha yavaş sonuç verir. Bakın görüyorsunuz, sizlerle ilk halini paylaşmıştım. Kökleri tamamıyla kuru ve cansızdı. Şu anda gördüğünüz üzere kökleri artık aktifleşmeye başladı ve kök uçlarının renginden anlayabilirsiniz bunu. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için ve yeni videolarımın devamı için abone olursanız çok mutlu olurum. Orkidelerin canlanması için 3. püf nokta ve bol çiçek açması için mutlaka orkidelerinizi pencereye yakın, bol ışık alan fakat direkt güneş almayan bir pencere kenarına koyarsanız daha hızlı kökleri çıkaracaktır. Yeni kökler hem de daha hızlı çiçeklenecektir. Ve diğer önemli 4. püf nokta ise su kültüründeki orkidelerin canlanabilmesi için evde doğal sıvı bitki besinlerini kullanabilirsiniz. Muz kabuğu suyunu ya da yumurta kabuğu suyunu ya da pirinç suyunu bu su kültüründeki orkidelerinize sadece 2 saatliğine uygulayıp tekrar orkidenizin köklerini yıkayıp yeniden saf suyun içerisine koyabilirsiniz. Bu işlemi diğer orkidelerde olduğu gibi 20 günde bir yapabilirsiniz. Böylelikle orkide köklerinin beslenmesine de yardımcı olmuş olacaktır. Gördüğünüz üzere orkidem canlandı. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu eğer beğendiyseniz ve buraya kadar izlediyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında sorular sormayı da unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.